Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün pirinç örgüyle yapılan bir yelek modeli anlatacağım. Örerken yakayı ve kolu kolay bir şekilde şekillendireceğiz. Arkaya haroşa öreceğim ama dilerseniz pirinç örgü yapabilirsiniz. Ön kanatları pirinç örgü yapacağım. Orada zorlanırsanız o ön kanatları da haroşa olarak devam edebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kullandığım ip midi batik bir ip, yani orta kalınlıkta bir ip. Şiş numaram 7 ama 6 da kullanılabilir bu iple. Normalden 1-2 numara daha büyük şişle örüyorum. Normalde 4,5-5 numarayla örülebilen bir ip. Ama ben yeleğin daha dökümlü durması için genelde 1 ya da 2 numara büyük şiş tercih ediyorum. Şimdi arkayı kaç ilmekle başlıyorum? Bedenlere göre size anlatayım. Small bedenseniz, X smallsanız, yani 36 ya da 34 bedenseniz arkayı 74 ilmekle başlayabilirsiniz. Ama benim kullandığım ip ve şiş ölçüsünde anlatıyorum size. Orta kalınlıkta bir ip ve 7 numara bir şiş ya da 6 numara bir şişle. Eğer small bedenseniz ben 80 ilmekle başladım arkayı. Yani bu 38 beden için olabilir. Eğer medium bedenseniz 84, large bedenseniz 90, 92. Çünkü 4'ün katları şeklinde devam edeceğiz. 4'ün katları şeklinde öreceğiz. 76, 36 beden için ya da 34 beden için 76 ilmek. Large bedenseniz 92 ilmek. X large bedenseniz de 96 ilmekle başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu haroşa modelin nasıl örüldüğünü anlatmayacağım. Herkes aşağı yukarı ters örgünün nasıl olduğunu biliyor. Arkayı ve önü ters ördüğünüzde ya da arkayı ve önü düz ördüğünüzde ortaya çıkan örgü şekli bu haroşa örgüdür. Ne kadar ördükten sonra kolları çıkarmaya başlayacağımızı söyleyeyim size. Benim ördüğüm uzunlukta bir yelek istiyorsanız 30 santim ördükten sonra kolları çıkarmaya başlayacaksınız. Yani aslında boyunuz 1.55-1.65 arasıysa 26-27 santimde yeterlidir. Öyle söyleyeyim. Şimdi kolları çıkaracağız. Sağda ve solda arttırmalar yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 ilmek atıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek attım. Ön kanatlarda da yine aynı metotla kolları çıkaracağız ve birbirinin aynısı olan iki parça öreceğiz önde. Tek bir parçayı anlatacağım ön tarafı anlatırken. İkinci parçayı zaten onun aynısı şeklinde öreceksiniz. Haroşa olarak bu çıkardığım 12 tane ilmeği örüyorum. Sağ taraftaki kol böylelikle oluşmuş oluyor. Şimdi bunu 12 tane haroşa örgü yapıyorum. 12 tane haroşa ördükten sonra, bu arada bu small ve medium beden için, large ve x large için 16 da çıkarabilirsiniz, 20 de çıkarabilirsiniz. Yani 4'ün katları olacak yine. Sonrasında bu ana gövdeye yine böyle bu şekilde devam edebiliyoruz. Arada biraz açıklık kalabilir ilmekten dolayı, sıkıntı değil. Kol altına denk geleceği için göze çarpmaz. Normal haroşa örgü olarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Buradan çıktık ve buraya geldik. Yani şöyle komple haroşa olarak örmüş oldum. Şimdi sol tarafa da yine en başa kaç tane ilmek attıysam aynı sayıda ilmek. 4, 5, 6. Evet, buraya da 12 tane ilmek attım. Large ya da X large'sanız 16 ya da 20 ilmek atıyorsunuz demiştim. Burayı da aynı metotla yine ters örgü olarak öreceğim. Ve sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Bundan sonraki sıralarda hiçbir eksiltme, arttırma, hiçbir şey yapmadan komple gördüğünüz bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorsunuz. Yani haroşa olacak şekilde örüyorsunuz. 12 ilmeği ördükten sonra yine gövdeye geçiyorum. Ana gövdeyi de yine aynı şekilde ters örgü olarak devam ettireceğim. Sıra sonunda gördüğüm bütün ilmekleri baştan sona, bundan sonra hiçbir arttırma yok. Böyle bu şekilde ilerleteceğim. Kaç santim öreceğim hemen söylüyorum. Evet, bitmiş hali bu şekilde. Şimdi şuradan şuraya ölçüyü anlatayım size. Buradan buraya ölçümüz, ne söyleyeyim size, şuradan şuraya ölçüyü small ve x small beden, small ve medium beden için
22 santim tutun. Large ve X large için buradan buraya 25 santime yakın örmeniz gerekiyor. Evet, önlere geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Arka tarafı kaç ilmekle başladıysak ön tarafı o ilmek sayısının yarısıyla başlıyoruz. Ben arka yüzü 80 ilmekle ördüm ama tabii ki bu benim şiş ve ip kalınlığıma uygun bir ilmek ölçüsüydü. Dediğim gibi 4'ün katları olması yeterli. Ön tarafa da, ön kanatlara da 40'ar ilmekle başlıyorum şimdi. Arka tarafı ters örgü yaptım. Ön tarafı pirinç örgü yapacağım. Dediğim gibi isterseniz arka tarafı da pirinç örgü yapabilirsiniz. İsterseniz burayı da ters örgü, pirinç size zor geliyorsa. Şimdi şöyle yapacağız. Başlarken ilk ilmeği genelde örmeden alacağım bundan sonra ama bu ilk sıra olduğu için örerek alıyorum anlamanız açısından. 2 tane düz, 2 tane ters. Pirinç örgü mantığını anlatacağım şimdi size. İki tane düz, 2 tane ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıranın sonuna geldiğimde 2 tane düz örgü yaptıktan sonra ipi öne alıp 2 tane ters örgümü yapıyorum. Ve arkaya geçiyorum. 2 ters örgüyle bitirdim. İkinci sıralarda, birinci değil, ikinci sıralarda hangi örgü şekliyle bitirdiyseniz onun tam tersini yapıyorsunuz. 2 tersle bitirdiğime göre 2 düzle başlayacağım ama bu sadece ikinci sıraya özgü bir metot. İlkini örmeden alıyorum düz örer gibi. İkincisini düz örüyorum. 2 tane düz gibi düşünün. İpi öne alıyorum. Zaten bir süre sonra bakın ne örmeniz gerektiğini model size gösterecek. 2 ters var burada. En son sıra ters örülmüş. Ters öreceğiz. 2 tane. Bunlar hep ikinci sıra için uygulanan metotlar. Üçüncü sırada bu metodu uygulamayacağız çünkü. Tersin üzerini ters. Bakın ters. Yine aynı şekilde 2 düzün üzerini 2 düz. 2 tersin üzerini 2 ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıranın sonuna geldiğimde 2 tane ters örgü var burada. 2 tane ters örgümü yapıyorum ve ilk pirinç karelerini ilk kareleri 2'ye 2 kareler şeklinde gidecek. Şimdi 2 sıradan sonra metodu değiştireceğiz. Bakın şimdi 2 sıra boyunca başlangıcı düz örgü şeklinde ördük. Hemen yanındakini görüyorsunuz. Ters örgü şeklinde örmüşüz. Üçüncü sırada metot değişiyor. Her 2 sırada bir metodu değiştiriyoruz. Düz örgülerin üzerini ters örgü olarak, ters örgülerin üzerini de düz örgü olarak örüyoruz. 2 tane düz örgü varsa burada, burayı ters olarak öreceğiz. Şimdi siz ilk ilmekleri hep örmeden alın. Ben gösterme amaçlı, kafanız karışmasın diye öreceğim. 2 tane ters örüyorum. Arkaya atıyorum. Bakın 2 ters var. 2 sıra ters örülmüş. Onun üzerine de düz örüyorum. Yani her 2 sırada bir örgü şeklini değiştiriyoruz. Düzlerin üzerini ters, terslerin üzerini düz olarak öreceğiz. Bakın düzün üzerine ters ördüm. Ters var. Tersin üzerini de düz örüyorum. Son 2 tane de 2 tersin üzerini düz olarak ördükten sonra 4. sırada yine bir önceki sırada ne gördüysem onu öreceğim. Bakın ne görüyorum? Son sıramı ne olarak örmüşüm? Ters örgü olarak örmüşüm. 2 tane üst üste sıra ters örgüm olması lazım. Şimdi mantığını anlatacağım size biraz daha ilerleyince daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi pirinç örgü size zor geliyorsa burayı haraşo olarak da örebilirsiniz ön tarafları.
Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın düzün üzerine ters olarak 2 sıra ördüm. 2 sıra düz, 2 sıra ters. Burada 2 sıra ters ördüm. Üzerine 2 sıra düz ördüm. 2 sıra ters ördüm. 2 sıra düz ördüm, 2 sıra ters ördüm. Yani bu şekilde her 2 sırada bir örgü metodunu değiştirerek minik minik kareler elde ediyoruz. 2'şer tane ilmekten oluşan ve 2 sıra örülmüş. Bakın bu şekilde. Evet, sırayı 2 tane düz örerek bitirdim. Çünkü sonda baştan 2 sıra ters örmüştüm. Üzerine 2 sıra düz ördüm. Şimdi arkaya dönüyorum bakın. Burada 2 sıra düzüm var. 2 sıra ters örgü var. Her 2 sırada bir örgü metodunu değiştiriyoruz demiştim. Ve 2 sıra düz, 2 sıra ters ve bundan sonra 2 sıra düz örmemiz gerekiyor. 1, 2 sıra 2 tane düz ördüm. Hemen yanına bakıyorum. 2 sıra burada düz örgü yapılmış. O halde bunun üzerine ipi öne alarak ters örgü yapmak zorundayım. Sonra düz örgü. Çünkü önceki 2 sıra ters örgü olduğu için. Yani biraz dikkatli örmeniz gereken bir model. Ben şimdi bitmiş halini size göstereyim. Bakın burada göreceksiniz. Mesela 2 sıra düzün üzeri 2 sıra ters olarak örülmüş. 2 sıra düzün üzeri 2 sıra ters olarak örülmüş. Bu şekilde ilerleyerek gideceğiz. Çok dikkat ederek örmeniz gerekiyor. Bu bana zor geliyor diyorsanız ters örgü yapın. Düz örgü yapmayın ön kanatları. Çünkü düz örgüde içeriye doğru kıvrılma olur. Kenarlara ekstradan sonradan lastik geçmeniz gerekir ve başlangıca. O yüzden ön yüzü ancak haraşo olarak örebilirsiniz bu modelde. Ve bakın bu pirinç örgüyü kol altına kadar ördüm. Kolun altına gelene kadar, yani kaç sıra yapmak istiyorsanız üzerinizde ölçerek gidin. Benim vereceğim ölçüye bağlı kalmayın. Çünkü herkesin boy ölçüsü, kilo ölçüsü farklı olduğu için farklı durabilir. Ama illaki öğrenmek istiyorsanız ben burada böyle 36 kutucuk yaptım. Yani şu kutucukları saydığımda düzleri, tersleri, düzleri, tersleri 36 kutucuk yaptım yukarıya kadar, yani 72 sıra. Şimdi kolu çıkaracağım buradan. Kolu kesmiyorum. Aksine kol ekliyorum buraya. 2 sırayı bitirmiş oluyorum her bir kutucukta. Yani 2 sıra bittikten sonra 2 sıra düz örmüşüm, 2 sıra ters örmüşüm gibi düşünün. Ve şimdi ben ilmek atmaya başlıyorum. 1, elime doluyorum. Şu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 tane ilmek. Bu small ve medium beden için. Eğer large ya da x large'sanız buraya 18 ilmek atın. 16 ilmek atıyorsunuz. Şimdi eğer büyük olmasını istiyorsanız yaptığınız kolun, yani daha uzun bir kol istiyorsanız burada, o zaman yapmanız gereken biraz daha fazla ilmek atmak olur. Bu kaç olur? 4'ün katları şeklinde. Yani 20 olabilir, 24 olabilir, 28 olabilir, 32, 36, 40 biraz fazla olur. Ama benim ölçümde bir iple yapıyorsanız ve biraz daha uzun kol istiyorsanız 24 large ve x large için, small ve medium için 20 ilmek atabilirsiniz. Çok böyle 1-2 parmak daha uzun olur, öyle söyleyeyim. Şimdi burada ilmeği attım. Şimdi bakıyoruz. Bakın burada en son düzlerin olduğu bir kutucuk yapmışım. Düz örgüyle bir kutucuk yapmışım. O zaman 4'ün katları olduğu için buraya 2 tane tersle başlayacağım. Eğer burayı tersle bitirmiş olsaydım, şurası ters kutucuk olsaydı, yani 2 tane üst üste ters örgü olsaydı, burayı düzle başlayacaktım. Şimdi burası düz olduğu için, düzle bitmiş olduğu için buraya tersle başlıyorum. Şaşırmamanız için, yani yoksa bunu böyle tek tek hesap ederek de bulabilirsiniz. Kolay olsun diye.
Şimdi tersle başlıyorum. İlkini örmüyorum ya da örebilirsiniz. 2 tersle başlıyorum. Sonrasında 2 tane düz örgü. Klasik yine modelimizi devam ettiriyoruz. 2 ters örgü. 2 tane düz örgü. 2 ters. 2 tane düz. Ve kol kısmını örmüş oldum. 2 tane düz de bitti. İpi öne alıyorum. Bakın burada düzün üstüne ters gelecek şimdi. Pirinç örgüye devam ettiğim için. Sonra işte yine tersin üzerini düz. Düzün üzerini ters. Bu şekilde yine pirinç örgü olacak şekilde devam ediyoruz. Tıpkı arkada yaptığımız gibi. Şimdi burada farkımız şu. Arkada her iki taraftan da kol çıkarmıştık. Burada tek taraftan kol çıkarıyoruz. Yani normal olarak düşündüğünüz ön kanatta tek taraftan kol çıkaracağız. Ve burayı normal şekilde bitireceğiz. Burada hiçbir arttırma yok. Sıra sonuna kadar ilerliyorum şimdi. Ve bitirdim sırayı. Dönüyorum. Normal. Sıram ne gerektiriyorsa. Bakın burada. Zaten bana gösteriyor. Düz örmem gerekiyor. İkinci sıram yani pirinç örgüdeki ikinci sıra. Kutucuğun ikinci sırası. Normal 2 düz 2 ters şeklinde devam ediyorum. Bundan sonra ne yapacağım? Yaka kesmeye gelene kadar onu ne zaman keseceğimizi göstereceğim şimdi size. Şu sıranın sonuna kadar pirinç örgüyü devam ettiriyorum. Nasıl geliyorsa o şekilde 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Buradan dönüyorum. Yine buradaki tekniğin aynısını bu sefer tüm şişin üzerinde uyguluyorum. Normal bir şekilde pirinç örgüyü devam ettireceğim. Yaka kesimini anlatacağım birazdan. Evet, şimdi kolu bakın ördüm. Ne kadar ördüm? Buradan buraya small ve medium beden için 15 santim. Large ve X large beden için şuradan şuraya ölçümüz 17-18 santim. Yani X large'sanız 18 de yapsanız olur. Artık yaka kesimine başlayacağız. 2 tane alıyorum, örüyorum. İkinci, 2 tane alıyorum, örüyorum. Üçüncü, 2 tane alıp örüyorum. Dördüncü, 5. ve 6. Large ve X large beden için 8 tane keseceksiniz. Small ve medium için 6 tane. Bakın şimdi şöyle. Buraya bu karenin ikinci sırasındayken kesme işlemini yapıyoruz. Yani tam kareyi bitirmemişken, ikinci sıraları oluşturmamışken başlıyoruz. Şunu hiç örmeden aldığımız ilk ilmek kabul ediyoruz. İkincide karşımıza çıkan ne? İkincide karşımıza çıkan ters örgü ve bir sıra yapılmış. Bunu ikinci sıraya tamamlamamız lazım. Sonrasında bakın 2 tane düz örgü örmem gerektiğini söylüyor karşıma çıkan model. Bakın 2 tane düz örgü var burada. 2 tane düz örgü yapıyorum. İkinci sıralarını tamamlıyorum. Öne alıyorum. 2 tane ters örgü var. 2 tane ters örgüyle ikinci sırasını tamamlıyorum. Sonra 2 tane düz örgü yapıyorum. Yine 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters sıranın sonuna kadar geliyorum. Döndüğümde artık hiç eksiltme yapmayacağım. Yani dümdüz öreceğim burayı. Bu şekilde gideceğim geleceğim. Hiçbir eksilme, arttırma, hiçbir şey yok. Kaç sıra öreceğim? Bitmiş halini göstereyim size. Burada bir sökülme oldu. O yüzden şurayı göstermeyeyim. Şuradan bir ilmek kaçma durumu oldu. Bakın böyle gidip geldikten sonra hiç eksiltme yok. Bakın burada 6 tane kesim işlemini yaptım. Burada kolumuz ve buradan buraya 7 santim gibi ördüm.
Yani ne kadarlık? Şöyle size göstereyim. 3 parmak gibi düşünün. 3 parmak gibi ördüm ve en sonunda kestim. Bu şekilde kesiyorum.